dünyanın dört bir yanına yayılan, 350 milyonluk Türk halklarına hitap eden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye ülke olduğu, Macaristan'ın ise gözlemci olarak yer aldığı Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi, çatısı altında topladığı ülkeler arasındaki ilişkilere stratejik yön vermek için harekete geçti. Türk Dünyası 2040 Vizyonu belgesinin hazırlıklarında sona gelen konsey, 2020-2025 stratejisini ise tamamladı. Türk Dünyası 2040 Vizyonu belgesiyle Türk Konseyi ülkeleri siyasi ve ekonomik açıdan birlik olma yolunda kararlı adımlarla yol alıyor. Söz konusu belgeyle, Türk Konseyi ülkelerinin uluslararası konularda ortak hareket etmesi, ekonomi politikalarını uyumlaştırması, blok ticareti kolaylaştırma ve artırması, ticarette, yatırımlarda ve dijitalleşmede bütünleşme sağlaması, ulaşım ve enerji alanlarında bağlantılarını artırması, askeri ve savunma sanayi alanında işbirliklerini derinleştirmesi ve bölge içi hareketliliği kolaylaştırması hedefleniyor. Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, konsey üyeleri arasında daha yakın işbirliğinin amaçlandığı yeni bir döneme girildi. Bu anlayışla, dış politika, ticaret, yatırım, sanayi, finans, ulaştırma, enerji, turizm, tarım, medya, kültür, eğitim, gençlik politikası, sağlık hizmetleri, dijitalleşme gibi çeşitli alanlarda Türk dünyasının orta uzun vadeli hedeflerini ve bu hedeflere ulaşabilme yolunda izlenecek yol haritasını belirleyen çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz, dedi. Türk Konseyi'nin, özellikle ekonomi, ticaret, gümrük ve ulaştırma gibi alanlarda süregelen aktif rolünü sürdüreceğini söyleyen Kocaman, üye ve gözlemci ülkelerimizde küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeyi amaçlayan Türk Yatırım Fonu'nun kurulması için gerekli temel çalışmalar hızla ilerliyor. Bunların yanında, Trans-Hazar Koridoru'nun aktif hale getirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişim programı Orhun sürecinin yaygınlık kazanması, Modern İpek Yolu projesiyle turizm potansiyelinin artırılması gibi önemli girişimlerle ülkelerimizin refahı için somut adımlar atıyoruz, diye konuştu. Türk Konseyi, satın alma gücü paritesiyle 3,8 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılaya, 20 milyar doları aşan bölge içi ticaret hacmine ve 460 milyar dolarlık dolaysız yabancı yatırım stokuna sahip. Türk Konseyi ülkeleri zengin enerji kaynakları, büyüyen ekonomileri, genç dinamik nüfusları, stratejik konumları, büyüyen askeri ve savunma sanayi kapasiteleriyle dünya siyasetinde de öne çıkıyor. Öte yandan Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı kurtarma harekatı sonrası Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesi dünya basınında geniş yer buldu. Amerika'nın önemli gazetelerinden Washington Post gelişmeyi, Ermenistan ve Azerbaycan savaşı bitirme kararı aldı, başlığıyla duyurdu. New York Times ise Azerbaycan ordusunun başarısı karşısında Ermenistan'ın bozguna uğradığını yazdı. Gazete gelişmeyi okuyucularına, askeri bir bozgunla yüzleşen Ermenistan, Dağlık Karabağ Savaşı'nda anlaşma imzalamayı kabul etti, şeklinde duyurdu. CNN International ise, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ konusunda barış anlaşması imzaladı diye duyururken, BBC, Rusya, Dağlık Karabağ anlaşmasına aracılık ediyor diye verdi. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmanın ardından Rus barış güçleri bölgeye intikal etti. Rus barış güçleri Goris'ten Karabağ'a doğru yola çıkarken, Putin'in basın sözcüsü Peskov, anlaşmanın helikopterin düşürülmesinden önce yapıldığını açıkladı. Rusya ve Türk Savunma Bakanlıkları, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi gözetmek üzere ortak izleme merkezi için bir anlaşma imzalayacağı kaydedildi.